Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugün için ekonomik takvime baktığımızda çok da önemli bir veri yok. Yani fiyatlama dünden kaldığı yerden devam eder. Bakıyorum. Michigan Güven Endeksi var ama sanmıyorum çok da etkili bir şey yapsın. Şimdi bugünkü stratejimizde daha doğrusu bundan sonraki stratejimiz artık tamamen yerine oturmuş vaziyette. Orta ve uzun vade için bütün enstrümanlarda yükseliş trendinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve ona göre de risk iştahımızı açıyorum. Yani 0.50 ile 0.90 arası kanalda işlem yapacağız. En ufak düşüşlerde Expert Advisor buy işlemi yapacak. Şimdi buraya portföyün zaten genel durumunu da koydum. 12 tane pozumuz var. Mevcut portföyümüz şu anda 165 euro kârdadır. Bu portföyün içerisinde 0.08'lik lot orta ve uzun vade için beklenecek. Yani onlarda işlem yapılmayacak ama 4 tane pozumuz iş süren stop loss ile aktiftir. Onu da şöyle göstereyim. Yani pozisyonu açtık, iş süren stop loss'u aktif ettik. Artık bunlara TP koymaya gerek yok. Bunlar iş süren stop loss ile stop loss olduğunda kapanacaktır. Ama şöyle mesela bir ons altında bakalım. Şimdi ons altında bizim bir pozisyonumuz var. 1889'dan açmışız. Bakın 1894'te stop loss'u koymuş ama bu fiyat yukarıya gittikçe yukarıya gidecektir. Açtığımız yerden zaten daha yukarıda bir stopu var. Yani artık bu pozisyonun zarar etme şansı yok. Bugün şu ana kadarki harekete göre de Expert Advisor'ın bize alım noktası 1897. Yani aslında bu pozisyon stop olsa bile 1897'de önce bir tane açacak ve 1897'nin de altına gelirse ancak stop olacak. Şimdi pozisyon açıldıktan sonra pozisyonun açıldığı noktayı eğer ki stop loss noktamız geçiyorsa zaten hiçbir sıkıntı kalmayacak. Burada ne var? Burada bir gümüş var. Gümüş de daha henüz o noktaya gelmemiş ama euro olsun, ons altın olsun o pozisyonu zaten açtığımız pozisyonun zaten yukarısında bir tek gümüş de var. Yani gümüşte stop loss noktasını yaklaşık 30 pips daha yukarıya gittiğinde artık bu pozda kapandığında zarar etme şansı kalmayacak. Stratejiyi bu şekilde devam edeceğim. Ve gün içerisinde önemli bir tane haber gelirse tekrar videonun devamına çekeceğim. Akşam üzeri de zaten ABD piyasaları açılacak. O zaman da yine kısa bir videoya ekleme yaparım. Şimdilik bu kadar. Herkese kolay gelsin. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şimdi saat 4.30-5 gibi oldu. ABD piyasaları açıldı. Dediğim gibi bugün çok önemli bir veri yoktu. O yüzden fiyatlamalar dünkü kaldığı yerden devam eder diye düşündük. Şimdi bugün Expert Advisor 1, 2, 3, 4 tane alım yaptı. Ve sabahki görselde de anlatmaya çalıştığım gibi bugünkü risk iştahımızı açtık. Yani en ufak düşüşlerde alım tarafında olalım istedik. Bunlar da kendi TP ve stop loss noktalarını koydu. Şimdi mevcutta 3, 4, 7, 10, 15, 17 tane
pozumuz oldu. Sabah 12 idi bu. Ama dediğim gibi bunların içerisinden sadece 8 tanesi şeydir. Orta ve uzun vade içindir. Diğerlerinde iş süren stop loss aktif haldedir. Şimdi sabahtan farklı olarak ne yaptım derseniz tekrar Expert Advisor'ın ayarlar kısmını açayım ve oradan izah etmiş olayım. Şimdi açtığım tüm pozisyonları hatta şöyle ons altından anlatayım, daha rahat anlarsınız. Şimdi Expert Advisor'da iştahımızı açtık. Dedik ki 50 ile 150 arası alım noktası geldiğinde alım yap. Yani bunun anlamı şu: buradaki bize vermiş olduğu hedef kanalın %50'si aşağı yönlü dolarsa eğer git oradan al. Zaten şurada dolmuş. 1897'de aşağıya gelmiş ve oradan da bir alım yapmış. Şimdi işin stop kısmına ise orta ve uzun vadeli beklentim artık enstrümanlarda yükseliş yönünde olduğu için açtığı pozisyonları mümkün olduğunca uzun süre taşısın istedim ve bunun stopunu da bir günlük hareket kadar stop koydum. Bakın %100 yani bir günlük hareket kadar, ama alımda ne yapıyoruz? %50 aşağıya düşerse alıyoruz. Aldığımız yerden de bir günlük hareket kadar %100 daha aşağıya inerse de stop olsun diyoruz. Bunu size şöyle izah edeyim. Bakın şimdi bana verdiği hedef kanal ne kadar? Diyelim 25 dolar. Yarısı ne kadar yapar bunun? Alım noktası için konuşuyorum. 12,5 dolar. En yüksek ne görmüş? 1909. Şimdi 1909'dan 12,5'u çıkarttığınızda bu hani yaklaşıktır. 1909 eksi 12,5 ne yaptı? 1896,50. 1897,40'da aldık. Ama bu aldığımız noktadan bize stop için ne yazacaktı Expert Advisor? Bir günlük kadar, yani 24.61 1872'de de stop olması lazımdı. Tüm enstrümanları bu mantıkla yaptım. Bakın 1897.42'de almış ve stop olarak da 1875'te stop koymuş. Bunu neden koyuyor? Çünkü yukarıya doğru gidecek. Yani aldığı noktadan yukarıya doğru gittiğinde stopu da yukarıya doğru alıyor. İstiyorum stop loss'un mantığı bu. Sabahki paylaşımdan sonra yaptığım tek fark şu oldu: risk iştahım yüksek. Evet, %50 bir düşüş gördüğü an gitsin alsın istiyorum ve üstelik de aldığı bu pozisyonları da hemen stop olsun istemiyorum. TP noktasına kadar da taşısın istiyorum. Ve iş süren stop loss'u da aktif hale getiriyorum. Yani açtığı her pozisyonu bir günlük hareket kadar daha aşağıya düşüş olmadan stop olmayacak demektir. O yüzden de pozisyon sayısı orta ve uzun vade için 8 düşünüyorduk ya, artık her pozisyonu içeride neredeyse tutacaktır. Açtığı pozisyonları içeride tutacaktır. Ama bunlar da iş süren stop ve TP olacağı için bunları açılmış bir poz olarak düşünmüyorum. Çünkü bunlar bir şekilde kapanacaktır. Zaten bakın burada sabah bu mantıkla eldeki mevcut euro pozisyonları kapanmış. Hatta bir tane de AVAX kapanmış. İşte bu kapanış benim orta ve uzun vadedeki stratejim için az bir stop olduğundan dolayı kapanmış. Yani burası %60'tı sabah. Yani gerek yoktu. 1.08.08'den kapanmış. Euro USD'de şu an kaç? 1.07.97. Yani şuraya kadar aslında taşıyabilseydi iyiydi, ama
kapatmış. Gerçi sorun da yok. Açtığı pozisyondan yukarıda kapanmış. Yani karlı olarak kapanmış. Hatta bugünkü Euro USD pozisyonu var mı açılmış? Yok. Ama GBP USD açmış. Yani Euro USD'de 1.0821'de şurayı görürse eğer açacak ya da 1.0775'i görürse açacak. Şimdi bugünkü videomuzda bu kadar olmuş olsun. Özet olarak risk iştahım açık. Her enstrümanın o gün için gördüğü en yüksek tepeden %50 band aralığında düşüşü gördüğü zaman alıyorum ve aldığım pozlar içinde bir günlük hareket kadar stop noktası koyuyorum. Bu benim elimdeki pozları uzun süre elimde tutmaya vesile olacaktır. Stratejiyi bu şekilde devam ettiriyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.